Bundan tam 4000 yıl önce ne telefon vardı, ne internet, ne banka, ne şirketler, ne de modern devletlerin kurduğu ticaret ağları. Buna rağmen Mezopotamya'daki bir tüccar yaklaşık 1000 kilometre uzaktaki Anadolu'da bulunan ortağıyla düzenli ticaret yapabiliyordu. Üstelik sadece birkaç kez değil, yaklaşık 2,5 asır boyunca yüzlerce kervan, binlerce tüccar, on binlerce tablet, kusursuz sayılabilecek bir sistemle çalıştı. Daha da şaşırtıcı olan ise şu: Asurlular Anadolu'yu fethetmedi, büyük ordular göndermedi. Buna rağmen Anadolu ekonomisini değiştirmeyi başardı. Peki bunu nasıl yaptılar? 4000 yıl önce bu kadar gelişmiş bir ticaret sistemi gerçekten kurulabilir miydi? Yoksa bugün öğrendiklerimizin çok ötesinde bir organizasyon mu vardı? Bu videoda arkeolojik bulgular, Kültepe'de bulunan yaklaşık 23 bin çivi yazılı tablet ve tarihçilerin ulaştığı kanıtlar ışığında Asurluların kurduğu dünyanın ilk büyük uluslararası ticaret ağlarından birini inceleyeceğiz. Bugünkü Irak sınırları içinde Dicle Nehri kıyısında yer alan Asur şehri, milattan önce 2. bin yılın başlarında zengin doğal kaynaklara sahip değildi. Fakat çok önemli bir avantajları vardı. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan ticaret yollarının tam merkezindeydiler. Asurlular çok erken dönemde önemli bir gerçeği fark etti. Asıl zenginlik toprağa sahip olmakta değil, ticareti kontrol etmekteydi. İşte bu fikir tarihin yönünü değiştirecekti. Ancak bunun önünde büyük bir sorun vardı. Anadolu yüzlerce kilometre uzaktaydı. Arada dağlar, nehirler ve eşkıyalar vardı. Peki böylesine tehlikeli bir coğrafyada düzenli ticaret nasıl yapılacaktı? İşte tam burada Asurlular dönemi için son derece yenilikçi bir sistem geliştirdi. Kaniş Karumu. Nedir Kaniş Karumu? Bugün Kayseri yakınlarında bulunan Kültepe yaklaşık 4000 yıl önceki adıyla Kaniş. Kayseri ile ticaret arasındaki bağ tam 4000 yıl önce kuruldu. En şaşırtıcı olan ise bu bağın bugün bile hala sürüyor olması. Fakat Asurlular buraya sadece ticaret yapmak için gelmedi. Burada adeta bir ticaret üssü kurdular. Bu yerleşime verdikleri isim ise Karum'du. Dukarum, kabaca ticaret mahallesi anlamına geliyordu. Ancak bu tanım gerçeği tam olarak anlatmaya yetmiyor. Çünkü Kanişkarum'u yalnızca birkaç dükkandan oluşan bir pazar değildi. Burada yüzlerce tüccar yaşıyor, depolar bulunuyor, muhasebe tutuluyor, sözleşmeler hazırlanıyor, mahkemeler çalışıyor, borçlar kaydediliyor, miras davaları görülüyor, ortaklıklar kuruluyor ve tüm bunlar çivi yazısıyla kil tabletlere kaydediliyordu. Bugün arkeologların Kültepe'de ortaya çıkardığı yaklaşık 23 bin tablet bu sistemin nasıl işlediğini neredeyse gün gün anlamamızı sağlıyor. Bir tüccar Asur'dan yola çıkmadan önce ortağıyla yazılı bir anlaşma yapıyor. Ne kadar sermaye koyacağı, karın nasıl paylaşılacağı, borcun ne zaman ödeneceği, hatta anlaşmazlık çıkarsa kimin haklı sayılacağı bile önceden yazılıyor. Bu rastgele yapılan alışveriş değildi. Bu kuralları olan bir ekonomiydi. Gerçekten en şaşırtıcı noktalardan biri de burada ortaya çıkıyor. Bugün kullandığımız birçok ticari uygulamanın temel mantığı aslında 4000 yıl önce de vardı. Elbette elektronik tablolar yoktu. Bilgisayarlar da yoktu ama kayıt vardı. Denetim vardı. Ortaklık vardı. Kredi vardı. Ve en önemlisi güven vardı. Bugünlerde de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güven bence. Acaba 4000 yıl önce yaşasak daha mı iyi olurdu diye insanın aklına gelmiyor değil. Çünkü böyle büyük bir ticaret ağı insanların birbirine güvenmediği bir ortamda yaşayamazdı. Ancak bu güven sadece sözle sağlanmıyordu. Yazılı belgeler, tanıklar ve hukuki kurallar sistemi ayakta tutuyordu. Peki bu insanlar tam olarak ne satıyordu? Neden 1000 kilometrelik tehlikeli bir yolculuğu göze alıyorlardı? Cevap, Anadolu'nun sahip olduğu zenginliklerde saklıydı. Bir kervanın Asur'dan yola çıktığını hayal edin. Onlarca eşek, her birinin sırtında dikkatle paketlenmiş yükler. Aylar sürecek zorlu bir yolculuk. Dağ geçitleri, nehirler, soyguncular ve her an her şeyi kaybetme riski. Peki buna rağmen neden bu kadar büyük bir risk alıyorlardı? Çünkü elde edecekleri kazanç buna değiyordu. Asurlular Anadolu'ya öncelikle iki değerli ürün getiriyordu. İlki kalay. Bugün sıradan görünen bu metal o dönemde stratejik bir ham maddeydi. Çünkü tunç üretmek için
bakırın kalayla karıştırılması gerekiyordu. Tunç ise dönemin en önemli malzemesiydi. Silahlar, zırhlar, tarım aletleri, el işçiliği hepsi büyük ölçüde tunçtan yapılıyordu. Sorun şuydu: Anadolu'da bol miktarda bakır vardı ama kalay çok sınırlıydı. İşte Asurlular tam da bu açığı kapatıyordu. İkinci önemli ürün ise ince dokunmuş, kaliteli tekstillerdi. Mezopotamya'da üretilen bu değerli kumaşlar Anadolu'da yüksek talep görüyordu. Peki dönüşte ne alıyorlardı? İşte ticaretin asıl kazancı burada başlıyordu. Anadolu'dan özellikle gümüş ve zaman zaman altın satın alıyorlardı. Bu metaller Mezopotamya'da çok daha değerliydi. Yani Asurlular iki bölge arasındaki fiyat farkını kullanarak büyük kar elde ediyordu. Bugün buna arbitraj deniyor. Farklı pazarlardaki fiyat farkından kazanç sağlamak. Asurlular bunu 4000 yıl önce başarıyla uyguluyordu. Fakat bu sistem yalnızca malların taşınmasına dayanmıyordu. Asıl ustalık bu kadar uzun mesafede sermayeyi, ortaklıkları, borçları ve riskleri yönetebilmelerindeydi. Ve işte şimdi bu ticaret ağını gerçekten modern gösteren ayrıntıya geçiyoruz. Burada göreceğimiz kanıtlar Asurluların neden çağlarının çok ötesinde bir organizasyon kurabildiğini açıklayacak. Şimdiye kadar anlattıklarımız etkileyici görünebilir ama bunlar hikayenin yalnızca görünen kısmı. Çünkü bir kervanı Anadolu'ya göndermek tek başına büyük bir başarı değildi. Asıl önemli olan aynı anda yüzlerce tüccar, binlerce kilometre uzakta nasıl koordineli çalışabiliyordu? İşte Asurluları farklı yapan şey buydu. Onlar yalnızca mal satmıyordu. Bir ticaret organizasyonu kurmuşlardı. Bugün Kültepe'de bulunan tabletler bu organizasyonun ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Bazı tabletlerde bir tüccarın sermayeyi tek başına karşılamadığı görülüyor. Bunun yerine birkaç kişi ortak oluyor. Her biri belirli miktarda sermaye koyuyor. Kar ve zarar önceden belirlenen oranlarda paylaşılıyordu. Bu modern anlamda bir ticari ortaklık sistemine oldukça benziyordu. Üstelik sadece ortaklıkta değil, bazı belgelerde tüccarların borç aldığı, faiz ödediği, vadeli ödeme yaptığı, alacaklarını kayda geçirdiği açıkça görülüyor. Yani para hareketleri de yazılı belgelerle takip ediliyordu. Daha da ilginç olanı ise ailelerin rolüydü. Asur'da kalan eşler, kardeşler ve çocuklar ticaretin pasif izleyicileri değildi. Evlerde tekstil üretiyor, muhasebe kayıtlarını takip ediyor, mektuplar gönderiyor. Hatta bazı durumlarda ticari kararların alınmasına katkıda bulunuyorlardı. Kültepe tabletlerinde bulunan mektuplar sayesinde yalnızca ticareti değil, insanların günlük hayatını da görebiliyoruz. Bir tablette bir tüccarın geciken ödemelerden yakındığını okuyoruz. Başka bir tablette aile üyeleri gönderilecek malların kalitesini tartışıyor. Bazılarında ise ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlıklar anlatılıyor. Bir anda karşımızdaki insanlar soyut tarih karakterleri olmaktan çıkıyor. Onlar da bizim gibi borçlanan, kâr etmeye çalışan, ortağına güvenmek zorunda kalan, teslimatı gecikince endişelenen insanlara dönüşüyor. İşte bu yüzden Kültepe tabletleri yalnızca Anadolu'nun değil, dünya tarihinin en önemli yazılı arşivlerinden biri kabul ediliyor. Çünkü bu belgeler bize yalnızca neyin satıldığını değil, bir ekonominin nasıl işlediğini gösteriyor. Fakat böylesine gelişmiş bir sistemin önünde hala büyük bir engel vardı. Bir kervan Asur'dan Kaniş'e ulaşana kadar aylar geçiriyordu. Bu kadar uzun bir yolculukta tek bir saldırı bile bütün yatırımı yok edebilirdi. Peki Asurlular bu riski nasıl yönetiyordu? Ve daha da önemlisi, yaklaşık 250 yıl boyunca bu sistem neden neredeyse kesintisiz çalışabildi? Bir an için kendinizi Asurlu bir tüccarın yerine koyun. Yüklü miktarda kalayı ve değerli kumaşları eşeklere yüklediniz. Önünüzde yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol var. Aylar sürecek. Bu yolculuk boyunca mallarınızı koruyacağınızın hiçbir garantisi yok. Üstelik Kaniş'e vardığınızda sizi bekleyen ortağınızın dürüst davranacağından da emin olamazsınız. Bugün olsa telefon açarsınız, banka hesabını kontrol edersiniz, mahkemeye başvurursunuz. Peki 4000 yıl önce bunların hiçbiri yokken insanlar birbirine nasıl güveniyordu? Cevap tek bir kelimede saklı, tabii ki hukuk. Kültepe'de bulunan tabletler ticaretin yalnızca sözlü anlaşmalarla yürütülmediğini gösteriyor. Neredeyse her önemli işlem yazılı hale getiriliyordu. Borçlar, ortaklıklar, kar payları, teslim tarihleri,
Hatta anlaşmazlık durumunda uygulanacak kurallar bile tabletlere kazınıyordu. Bu belgeler genellikle tanıkların huzurunda hazırlanıyordu. Tablet daha sonra mühürleniyor ve tarafların haklarını koruyan resmi bir kayıt haline geliyordu. Yani güven insanların birbirini tanımasından değil, kuralların herkesi bağlamasından doğuyordu. Bu da sistemi kişilere değil, kurumlara dayandırıyordu. Bir başka dikkat çekici ayrıntı ise yerel Anadolu krallıklarıyla kurulan ilişkilerdi. Asurlular Anadolu'yu fethetmeye çalışmadı. Bunun yerine yerel krallarla anlaşmalar yaptı. Karumlar da ticaret yapma hakkı elde ettiler. Belirli vergiler ödediler. Karşılığında ise güvenlik ve ticari ayrıcalıklar kazandı. Bu karşılıklı çıkar ilişkisi sayesinde hem Anadolu şehirleri zenginleşti hem de Asurlu tüccarlar kazanç sağladı. Aslında herkes kazanıyordu. Yani günümüzdeki deyimiyle kazan kazan. İşte bu yüzden sistem yaklaşık 250 yıl boyunca ayakta kalabildi. Ancak tarihte hiçbir düzen sonsuza kadar sürmez. Bu kusursuz görünen ticaret ağı da bir gün çöktü. Ve ilginç olan şu ki çöküşün nedeni tek bir olay değildi. Yaklaşık milattan önce 18. yüzyılın sonlarına doğru Kültepe tabletleri giderek susmaya başlıyor. Mektuplar azalıyor. Sözleşmeler seyrekleşiyor. Kervanlar eskisi kadar sık gelmiyor. Sonunda ise sistem tamamen ortadan kayboluyor. Peki neden? Uzun yıllar boyunca bunun tek bir felaket yüzünden olduğu düşünüldü. Ancak bugün elimizdeki kanıtlar daha karmaşık bir tablo çiziyor. İlk neden siyasi istikrarsızlıktı. Anadolu'da bazı krallıklar arasında çatışmalar arttı. Ticaret yolları eskisi kadar güvenli olmamaya başladı. Bir kervan için güvenli olmayan yol ticaretin durması demekti. İkinci neden Mezopotamya'daki değişimlerdi. Asur'un siyasi gücü zayıfladı. Bölgedeki dengeler değişti. Tüccarları destekleyen yapı eski gücünü kaybetti. Üçüncü neden ise ekonomik kırılganlıktı. Bu sistem çok geniş bir coğrafyanın istikrarlı kalmasına bağlıydı. Yollardan biri kapandığında, bir şehir savaşa girdiğinde ya da güven ortamı bozulduğunda bütün ağ etkileniyordu. Aslında bu durum bize oldukça tanıdık geliyor. Bugün de küresel ticaret zincirleri benzer şekilde çalışıyor. Bir limandaki kriz, bir ülkedeki savaş ya da önemli bir ulaşım hattının kapanması dünyanın başka yerlerindeki ekonomileri etkileyebiliyor. Demek ki 4000 yıl önce kurulan sistemle bugünkü küresel ekonomi arasında düşündüğümüzden çok daha fazla benzerlik var. İşte bu nedenle Asur ticaret ağı yalnızca antik tarihin ilginç bir hikayesi değil, insanlığın ekonomik düzen kurma becerisinin en erken ve en başarılı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şimdi ise geriye tek bir soru kaldı. İnternetin, bankaların, şirketlerin, modern devletlerin olmadığı bir çağda Asurlular 1000 kilometreyi aşan bir ticaret ağını nasıl yönetebildi? Bu başarının arkasında tek bir sır yoktu. Asurlular birbirini tamamlayan 5 temel unsur sayesinde bunu başardı. Birincisi güven. İnsanlar birbirlerine körü körüne güvenmiyordu. Yazılı sözleşmeler vardı, mühürler vardı, tanıklar vardı, kurallar vardı. Ticaret kişisel ilişkilere değil, kayıt altına alınmış anlaşmalara dayanıyordu. İkincisi organizasyon. Kervanlar rastgele hareket etmiyordu. Karumlar sayesinde mallar depolanıyor, dağıtılıyor, vergiler ödeniyor, anlaşmazlıklar çözülebiliyordu. Kaniş Karumu bu ağın yönetim merkezi gibi çalışıyordu. Üçüncüsü ortaklık. Hiç kimse bütün riski tek başına üstlenmiyordu. Sermaye paylaşılıyor, risk bölüşülüyor, kar ortaklar arasında dağıtılıyordu. Bu sayede büyük ticaret seferleri mümkün hale geliyordu. Dördüncüsü, hukuk. Bugün Kültepe'de bulunan binlerce tablet gösteriyor ki borçlar, faizler, miraslar, ortaklıklar ve ticari anlaşmazlıklar belirli kurallara göre çözülebiliyordu. Bu da sistemi uzun yıllar ayakta tuttu. Ve beşincisi, barış. Belki de en önemli unsur buydu. Asurlular Anadolu'yu fethederek değil, yerel krallıklarla işbirliği yaparak kazandı. Silah yerine ticareti seçtiler. İşte bu yüzden yıllar boyunca sistem işlemeye devam etti. Ancak tarih bize bir gerçeği tekrar hatırlatıyor. Bir ekonomik sistem ne kadar gelişmiş olursa olsun güven kaybolduğunda, siyasi istikrar bozulduğunda ve ticaret yolları kapanmaya başladığında en güçlü ağlar bile çökmeye başlıyor.
Asurluların kurduğu bu düzen de bundan kaçamadı fakat geride çok değerli bir miras bıraktılar. Bugün Kültepe'de bulunan tabletler bize yalnızca Asurluları anlatmıyor. Onlar sayesinde 4000 yıl önce yaşayan insanların nasıl düşündüğünü, nasıl ticaret yaptığını, nasıl borçlandığını, nasıl ortaklık kurduğunu ve nasıl bir ekonomik düzen oluşturduğunu öğreniyoruz. Belki de bu videonun en şaşırtıcı sonucu şu: modern dünyanın birçok ekonomik uygulamasının temel mantığı sandığımızdan çok daha eskiye uzanıyor. Asurlular bize yalnızca başarılı tüccarlar olduklarını göstermedi. Aynı zamanda güvene, hukuka ve işbirliğine dayanan karmaşık bir ekonomik sistemin sanayi devriminden binlerce yıl önce de kurulabileceğini kanıtladılar. Bu yüzden Kültepe'de bulunan her yeni tablet yalnızca Anadolu tarihine değil, insanlık tarihine de yeni bir sayfa ekliyor. Antik çağ hiç de antiğe benzemiyor, değil mi? Kadim tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş sırları aramaya, bilinen geçmişin arkasındaki o görünmez bağları çözmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Eğer siz de tarihin ve evrenin gerçek ötesi yönlerini merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.